Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Taha Uluhan kimdir? Bize kısaca bahseder misiniz? Taha Uluhan kimdir? Taha Uluhan aslında 1995 yılında Almanya'da doğmuş bir gurbetçi ailenin 3. nesil çocuğu. Ailesinin ilk akademisyeni. Dolayısıyla sırtındaki yükü çok olan bir şahıs olarak. Ama küçüklüğünden beri aslında her zaman ülkesine hayran kalmış, tarihine, eserlerine. Ve her zaman aslında küçüklüğünden beri bir gün ülkeme dönüp bir şekilde ülkeme katkıda bulunmak arzusunu taşıyan bir şahısdır Taha Uluhan. Almanya'da doğup büyüdünüz. Ünlü bir araba markasının Ar-Ge bölümünde çalışırken Türkiye'ye, ülkenize döndünüz. Bu kararı almanızda en çok ne etkili oldu? Tabii ki yani demin bahsettiğim gibi her zaman aslında aklımda vardı. Bir yerlere ulaşıp da ondan sonra ülkeme katkıda bulunmak. Ama aslında en büyük etken ülkemizdeki son senelerdeki geliştirmeler, araştırmalar, en son olarak da yeni kurulan teknolojiler, teknoloji parklar, teknofestler. Yani ben şunu gördüm, hani ülkemiz aslında şu anda tam bir dönüm noktasında ve bu dönüm noktasında da aslında benim ülkeme dönüp de bu dönüm noktası içerisindeki yaptığımız buluşlarla beraber özellikle sürdürülebilirlik konusunda katkı sunabileceğimi gördüm. Dolayısıyla karar alıp buralara geldim. Sizi siz yapan, kararınızda etkili olan, ilham aldığınız bir rol modeliniz var mıdır? Her zaman için tabii ki rol modelleri, çeşitli bölümde çeşitli rol modelleri olur ama aslında hepsini kapsayan bir rol modelim vardır. Tabii ki o da Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Bir röportajınızda elektrikli araçlarda çevresel etkisini azaltmak için çalışmalar yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Bu çalışmada son durum nedir? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani bizim şirketimizin adı NeoCycle. Bu şirketle aslında biz lityum iyon bataryaları, yani elektrikli araçların içerisinde kullanılan lityum iyon bataryalarının çevreye verdiği zararlı etkisini, çünkü onlar karbon nötr değildir. Hani üretilirken bayağı bir karbon yayılımına yol açıyor. Bunları aslında bizim yaptığımız girişimle beraber, yeni bir geri dönüşüm teknolojisiyle beraber onların çevreye verdiği zararı azaltmak istiyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmaları aslında 2018'in başında başladı. Araştırmalardan sonra da tabii ki laboratuvar ölçeklemesindeki proses unsurları tamamlandı. Bunları tamamladık geçen sene içerisinde. Bu sene içerisinde de aslında ölçekleme faslasına geliyoruz. Yani işte 250 mililitre içerisindeki kimyasal reaksiyonu aslında 10 litre 50 litrelik reaktörlere getirip sene sonuna kadar bunları tamamlayıp aslında ticari işletmelere başlayacağız. Avrupa'da yaşamış bir Türk genci olarak oradaki yaşam deneyimlerinizden bize bahseder misiniz? Tabii yani Avrupa refah seviyesi yüksek olan bir yer. Dolayısıyla ülkemizde de sürekli kıyas yapılıyor ama hani şunu unutmamak lazım. Avrupa aslında onlarca sene sanayisini geliştirmiş, bitirmiş. Orada hani belli noktalara gelmiş bir yer. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa'yı direkt kıyaslamak her zaman yanlış olur. Ama şöyle bir şey var. Avrupa'da özellikle bir Türk genci yaşamak, bir Türk genci olarak yaşamak her zaman zor oluyordu. Çünkü çeşitli noktalarda dönem dönem ırkçılıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Okullarda bazı öğretmenler sizin daha yüksek okullara gitmemeniz için an ve an ellerinden geleni yapıyorlardı. Sonra üniversiteye gidiyorsunuz. Bazı profesörler size bu üniversitede yapamayacağınızı, makine mühendisi olamayacağınızı söylüyorlardı mesela. Ve çalışınca da, işe gidince de an be an tabii ki etrafınızdaki insanlardan aynı seviyeye ulaşmak için 5 katı fazla çalışmak zorundasınız. Bir de hata yaptığınız zaman o hata da 5 katı daha ağır göze batar. Dolayısıyla öyle bir baskı dolu ortamda büyüyor aslında bir yabancı diyelim. Biliyorsunuz orada gurbetçi olarak sayılıyoruz. Orada yabancı, burada Almancıyız. Dolayısıyla kısaca böyle. 14 yaşındaki Taha Uluhan karşınızda olsaydı kendisine ne önerirdiniz? Hiçbir zaman için cesaretini kaybetmemeyi, her zaman için başkalarının dediklerine kanmamayı ve tamamıyla aslında hayallerine onun inanmasının yeterli olduğunu söylemek isterim. Çünkü o dönemleri bayağı böyle bir karmaşa yaşıyordum. Birazcık izole bir yapım vardı. Dolayısıyla cesaretini hiçbir zaman kaybetmemeyi öneririm ona. Hem donanımlı hem de değerleriyle hareket eden bir girişimcinin olmazsa olmaz özellikleri nelerdir?
Bence kesinlikle hızlı karar vermektir. Çünkü çok dinamik bir ortamda yaşıyoruz. Değişiklikleri kabul etmesidir. Çünkü etrafını her zaman için değişen bir atmosferde olacak. Teknolojiler çok çabuk gelişiyor. Özellikle şimdi Covid'de gördük, mesela Covid pandemisi çıktı. Birden her şey değişti. Tedarik zincirleri değişti. Yani o yüzden dinamik olması çok önemlidir. Aynı zamanda bir girişimci aslında her zaman 10 sene sonrasını görmeli. Bir vizyonu olmalı ve o vizyona aslında tutunup hayallerini gerçekleştirmek için koşmalıdır. 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanan Türkiye vizyonumuz geleceğimiz için bizlere umut aşıladı. Türkiye yüzyılı için yapılacak her katkı biz gençler için de çok kıymetli. Bu vizyonu daha ileriye taşımak için birlikte neler yapabiliriz? Şimdi açıklanan vizyon bayağı çok unsur oluyor içerisinde. 16 bölümü var. Bence en önemlileri sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bizler aslında özellikle gençler olarak her zaman için çevremize duyarlı olmamız lazım. Diğer konu aslında ülkemizin kalkınması. Çünkü dediğim gibi dünya aslında şu anda acayip aşırı derecede bir değişikliğin içerisinde bulunuyor. Dijital dönüşümün içerisindeyiz. Sürdürülebilirliğe odaklılık çok yükseliyor. Dolayısıyla bu değişen dengelerde aslında bizlerin pozisyonumuzu almamız için gençlerimiz çok çalışması lazım. Her fikre açık olması lazım, cesaretli olması lazım, teknolojiye meraklı olması lazım. Ve burada da tabii ki kendini aşmaktan geri çekilmeyecek, zorlukları aşmaktan geri çekilmeyecek, bir zorlukta devrilmeyecek genç. Genç dediğimiz her zaman cesaretli bir şekilde ileri doğru durmaksızın ilerlemek zorundadır bence. Görüşleriniz için çok teşekkür ederiz tekrardan. İyi ki geldiniz. Ben de çok teşekkür ederim.